Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda tam Ramazan'a yakışır, lezzetine doyamayacağınız ve lezzetine garanti verdiğim sütlü yumurtalı pide tarifi vereceğim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Pamuk gibi eski formuna geri dönen ve kesip sizlere içini göstermek istiyorum. Buna göre videoyu izleyip izlemeyeceğinize siz karar verin. Böyle bir lezzet yok ve böyle bir görüntü de yok. İçi göz göz, pamuk gibi, son derece lezzetli, hem altı hem üstü çok güzel pişmiş bir pide tarifi. Ve malzemelerime geçiyorum. 500 gram un kullandım. Tepeleme 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker ve yine tepeleme 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. 200 milim ılık su, 200 milim de ılık süt. Üzeri içinde 1 yumurta ve 2 yemek kaşığı süt kullanacağım. Malzemelerimi yoğuracağım kabıma alıyorum ve sizlere ölçüsünü de birebir gösteriyorum. 1 tatlı kaşığı mayayı ekledim. 1 yemek kaşığı tepeleme toz şekerimi ekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. Tekrar belirtiyorum, ılık süt ve ılık su kullanıyorum. Hamuru hiç yoğurmadan, el değdirmeden kaşıkla karıştıracağız, bu kadar. İnanın çok kolay ve çok lezzetli bir pide tarifi. Mayayı iyice karıştırdım. Üzerine unumu ekliyorum. Un ölçümü bardakla verecek olursam 4 su bardağı artı tepeleme 1 yemek kaşığı diyebilirim. Son unumu da ekledim ve üzerine tepeleme 1 tatlı kaşığı 10 gram tuzu da ekleyip kaşığımla yoğurmaya devam edeceğim. Kaşıkla yaklaşık bir 2 dakika karıştırdım diyebilirim size. Kaşığın arkasıyla eze eze karıştırdım. Hamurumu bu kadar karıştırdıktan sonra kaşığımı temizleyip size hamurun nasıl yapışkan bir kıvamda olduğunu gösteriyorum. Ve kapağını kapatıp 1 saat sonra hamurumu katlama aşamasına geçeceğim. 1 saat geçti. Elimi suya değdirerek hamurumu 9-10 kere bu gördüğünüz şekilde katlayacağım. Bu katlama işlemi çok önemli. Hamurumuzu bu şekilde toparladığımız zaman işte o ekmeğimizde en başta gördüğünüz göz göz formu oluşturuyoruz. O yüzden lütfen bu kısmı atlamayın. Eliniz eğer hamura yapışırsa suya değdirmekten korkmayın. Kenarında yapışık kalan hamurları da toparlıyorum. Ve bu kadar. Kapağını kapatıp 1,5 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyorum. Üzerini biraz unladım elime yapışmaması için. Hamurumu bu şekilde gördüğünüz gibi kenarlarından toparlıyorum. Hamurumu toparladıktan sonra tezgahımı unluyorum. Unladığım tezgaha hamurumu ters çeviriyorum. Ters çevirdiğim hamurumun üzerini de yine bolca unluyorum. Hamurumun kenarlarını spatulamla bu şekilde hafif hafif toparlıyorum. Hamurumun kenarlarını toparladıktan sonra 4 eşit parçaya ayıracağım.
Ben bir parçasını börek yapmak için kullanacağımdan dolayı ayırıyorum. Ve bundan tam olarak 3 tane pide çıkardım. Ama normal şartlarda bu ölçülerde 4 adet pide yapabilirsiniz. Elimde hamuru, lütfen dikkatli olun bu aşamada. Çok fazla sıkıştırmadan hafif kenarlarını düzeltip yağlı kağıt serdiğim tepsiye geçirdim. Tepsimin üzerine biraz kepek unu serptim. Eğer bu yoksa bu aşamaya atlayabilirsiniz. Bezelerimin üzerini 20 dakika temiz bir bezle kapattım. Ve bezelerim mayalanırken ben üzerine süreceğim sosumu hazırlıyorum. Bir yumurtanın üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı sütü döktüm ve çatalımla iyice çırpıyorum. Bu şekilde iyice çırpmanız gerekiyor. Yumurtalı sosum da hazır ve bezelerim mayalandı. Şimdi en zevkli an pidelerimi yapma anı. Ekmeğime şekil verme aşamasına geçiyorum. Hazırlamış olduğum yumurtalı harca parmaklarımın ucunu bandırarak şekilde gördüğünüz gibi tırnaklarımı bastırıyorum. Hem çok kolay hem de çok zevkli bir aşama. Ve daha sonra yumurtalı harçtan ekmeğimin her yerine süreceğim. Tırnakladıktan sonra kenarından hafif ekmeklerimi asılıyorum ki biraz daha büyüsünler diye. Ve şunu belirtmek istiyorum. Lütfen ekmeğinizi pişirirken fırınınızın ayarına kendiniz dikkat edin. Çünkü bana göre herkesin fırını farklı pişiriyor. O yüzden biraz da kendi fırınınıza göre ekmeğinizi pişirmeyi ayarlarsanız daha iyi olur ekmekleriniz. Ekmeklerimin üzerinin her yerine gelecek şekilde yumurtalı harçtan sürüyorum. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videomu buraya kadar izleyenler bize destek olmak için kanalımıza abone değillerse abone olurlarsa çok seviniriz. Ayrıca videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Siz paylaştıkça biz daha çok kitlelere ulaşacağız sizlerin sayesinde. Ve ekmeğimin kenarından asılarak biraz daha büyütüyorum. Üzerine susam ve çörek otu serpiyorum. Tabii ki pidenin olmazsa olmazı. Pidelerimi 250 derece önceden ısıttığım fanlı ayarda pidelerimi sürdükten sonra fırınımın ayarını 250'den 220 dereceye düşürdüm. Ve fırınımın orta gözüne değil, onun bir altına taktım ki hem altını hem üstünü daha iyi pişirsin diye. Çünkü pidelerin altı tam ortaya sürdüğümüzde biraz çiğ kalabiliyor. Ve pidelerim pişti. Sizlere daha yakından pidelerimin güzelliğini gösteriyorum. Biraz soğuduktan sonra tamamıyla nasıl pamuk gibi olduğunu göstereceğim. Arkası da üstü de çok güzel bir şekilde pişti. Bastırdığınız zaman tekrar eski formunu alıyor. Hani derler ya, yeme de yanında yat diye. Gerçekten abartmadan söylüyorum, bu pideyi yeme de yanında yat lezzetinde oldu. Ve dilimleyerek sizlere içini de göstereceğim. Ekmekte bu göz göz formu yakalamak kolay değil. Ve bunun sırrını bu videoda sizlere verdim. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Daha yakından gösteriyorum ekmeklerimi size. Ekmeğimin görüntüsünün güzelliğiyle sizleri baş başa bırakacağım. Ayrıca bizim evin minik faresi Türkan Lina da orada ekmeği didiklerken kameraya yakalanmış. Yeni tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evinizden huzur ve bereket eksik olmasın.